Merhaba örgü severler. Pembe Motölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere renklerine göre uyguladığımızda hem kız hem erkek bebeklerimiz için uygun olabilecek bir süveter çalışması anlattım. Süveterim iki parçadan oluşmakta. Bir ön, bir arka parça olmak üzere. İlk önce ön parçadan başlayacağız. Lastik çalışmasıyla beraber. Daha sonra yukarıya doğru burgu çalışmalarımız devam edecek. Sonrasında haroşa ve yaka, kesim ve omuz örümleriyle beraber sonlandıracağız ön parçamızı. Daha sonra arka parçamıza başlayacağız. Aynı şekilde lastik çalışmasıyla başlayıp sonrasında burgu ve haroşa ilmeklerimizle devam edeceğiz. Yaka kesimimiz olmayacak arka parçamızda, direkt ense kesimiyle tamamlayacağız. Sonrasında omuz kısımlarımızı düğme iliklerimiz için öreceğiz. Ön parçadan fazla öreceğiz ki düğme iliklerimiz oluşsun. Toplamda 4 adet ahşap düğme kullandım omuzlar için. Kenarları dikişli bir süveter çalışmamız oldu. En olarak, genişlik olarak 29 santim, boy olarak ise 37 santim oldu. Bu da 1-1,5 yaş ölçüsündeki çocuklarınız için uygundur. Hatta çocuğunuz biraz cılız ise 2 yaşına kadar da olabilir. Alize Baby Best ip kullandım. Toplamda 1,5 yumak ip gitti. Ben 183 mavisini kullandım. 100 gram, bakalım, 240 metre ölçüsündeki bebe yünleriyle yapabilirsiniz. 4 numaralı şiş kullandım. Elinizin sıkılığına ve gel şekline göre şiş numaranızı küçültebilir ya da büyütebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi süveterimizin yapımına geçelim. Modelimize başlangıç aşamasında 4 numaralı şişime 82 ilmek atarak başladım. Ve 82 ilmeğimi bir düz bir ters olarak tekli lastik ördüm. Ve toplamda 11 sıra ters ilmeklerimizden saydığımızda örüp tamamladım ve örgümün ön yüzüne geldim. Modelimin ilk önce ön parçasını yapıyorum. Daha sonra arka parçasına devam edeceğiz. 11 sıra lastik örgümüzü ördükten sonra, yani bir düz bir ters olarak gördüğünüz gibi önden bir düz bir ters, arkadan da ilmekleri gördüğüm şekilde ördüğümde lastik örgümü tamamlamış oldum. Şimdi ön yüzde modelimi kurmaya başlayacağım. Kenarda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra 2 ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğimi düz 1 2 3 4 4 ilmeğimi ters 1 2 3 4 4 düz 1 2 3 4 4 ters 1 2 3 4 tekrar 4 düz 1 2 3 4 4 ters 1 2 3 4 4 düz 1 2 3 4 4 ters. Bu şekilde sıramı devam ettiriyorum. Sıra sonuna kadar ördüm ve son 3 ilmeğimde 4 düzden sonra 2 ters ve 1 düz şeklinde sıramı tamamlıyorum. Daha sonra arka tarafa geçiyoruz. İlk başlangıçta ilmeklerimizi daima örmeden alıyoruz.
Düz tarafta düz ördüm. Diğer tarafta arka ters tarafta ters olarak ters yönde alıyorum. Daha sonra 2 düz örüyorum. 4 ters örüyorum. 1 2 3 4. Yani ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 4 düz, 1 2 3 4. 4 ters, 4 düz. Yani ön tarafta düz olarak ördüğüm 4 ilmeği arka tarafta ters olarak örüyorum. Ön tarafta ters ördüğüm 4 ilmeği arka tarafta düz olarak örüyorum. Yine kenarda da 2 ilmeklerimizi aynı şekilde örerek tamamlıyoruz. 4 düz, 4 ters olarak sıramı ilerletiyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz ve daha sonra ön yüze geliyoruz. İlmeklerimizi önden ve arkadan örüp tamamlayıp örgümüzün süveterimizin ön yüzüne geldik. Şimdi ön yüzde burgu çalışmalarımızı yapacağız. Yine kenar ilmeğimi örmeden alacağım. Bir ilmek. Daha sonra sıradaki 2 ilmeği ters öreceğim. Sonrasında 4 ilmek düzümüz var. Bu düz ilmeklerimizin olduğu yerlere burgu çalışmalarımızı yapacağız. 4 ilmeğimin 4'ünü şişimden çıkardım. Şu sağda 2 ilmeğimiz var. Bu sağdaki 2 ilmeği arkadan sol şişime alacağım. Solda kalan 2 ilmeği de önden sağ şişime alacağım. Çaprazladım. Daha sonra sağdaki 2 ilmeği sol şişime geçireceğim ve 4 ilmeğimi de düz öreceğim. 1 2 3 4. Daha sonra 4 ilmek ters. 1 2 3 4. İpimi diğer tarafa aldım yine. 4 ilmek düz. Çıkardım 4 ilmeğimi. Sağda kalan 2 ilmeğimi sol şişime arka taraftan aldım. Solda kalan 2 ilmeğimi sağ şişime ön taraftan aldım. Çaprazladım. Sağda kalan 2 ilmeği sol şişime örmek için geçirdim ve 4 ilmek düzümü örüyorum. İpimi kendi tarafıma aldım. 4 ilmek tersimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi düz öreceğim. Çıkardım 4 ilmeği. Sağ şişimde kalan ilmekleri sol şişime arkadan alıyorum. Soldaki ilmeklerimi de sağ şişime ön taraftan alıp çaprazlayıp tekrar sol şişime geçirip örüyorum. Burgu çalışmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra 4 tersimi örüyorum. 1 2 3 4. İpimi diğer tarafa aldım. Yine 4 düzün olduğu yere geldim. İlmeklerimi yine aynı şekilde çaprazlıyorum. Ve örüyorum. 4 ilmek düz, 4 ilmek ters olarak yine örgümüzü devam ettiriyoruz. 4 ilmek tersimi ördüm. Tekrar burgu çalışmamın olduğu yere geldim. Sağdaki 2 ilmeğimi arkadan, soldaki 2 ilmeğimi önden alıyorum. Çaprazlıyorum. Ve 4 ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra 4 ilmeğimi ters örüyorum.
Devam ediyorum. 4 ilmeğimi aldım. Çaprazlıyorum. Ve 4 ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 4 ilmek tersimi örüyorum. 2, 3, 4. İlerliyoruz. 4 ilmek düzümüzü yine çıkardım. Sağdaki 2 ilmeğimi arkadan, soldaki 2 ilmeğimi önden alıp çaprazlıyorum. Sağdaki 2 ilmeğimi sola örmek için geçiriyorum ve 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi yine diğer tarafa aldım. 4 ilmeğimi burgu çalışması yapıyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra 4 ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. İpimi yine diğer tarafa aldım. 4 adet ilmeğimi çıkardım. Yine burgu çalışmamızı yapıyoruz. 4 ilmek düzümü örüyorum. Daha sonra 4 ilmek tersimi örüyorum. Ve son burgu çalışmamızı yapıyoruz. Son 3 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimi arkadan, sağdaki 2 ilmeğimi soldan alıp çaprazlıyorum. Ve 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra 2 ilmek tersimi örüyorum kenarda ve 1 ilmek düzümü örüp sıramı tamamladım. Burgu çalışmamı bu şekilde kurmuş oldum. Şimdi arka tarafa geliyoruz. Arka tarafta ilmekleri gördüğümüz şekilde öreceğiz. Kenardaki ilmeğimi ters olarak örmeden alıyorum. Daha sonra ilmeğimi 2 düz örüyorum. Sonrasında 4 ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sonrasında düz, 4 düz. Yani ilmekleri gördüğümüz şekilde arka tarafta örüyoruz. 4 ters. 1, 2, 3, 4. Daha sonra 4 düz. 1, 2, 3, 4. 4 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğüm şekilde örüp örgümün ön yüzüne tekrardan geliyorum. Arkadan ilmeklerimi yönüne göre örüp tamamladım. Gördüğünüz gibi burgu çalışmalarımız da bu şekilde görünmekte. Şimdi toplamda şu ters ilmeklerden saydığımızda 4 sıra örmüş olduk. Bir 4 sıra daha öreceğiz. Önden ilmeklerimizi gördüğümüz gibi, arkadan da gördüğümüz şekilde. Yani kenardan bir ilmeğimi alıyorum. Düz şekilde örmeden 2 ilmeğimi ters alıyorum. Daha sonra ilmeğimi diğer tarafı alıp 4 düzümü örüyorum. 4 tersimi örüyorum. Daha sonra yine tekrardan 4 düzümü örüyorum. 4 tersimi örüyorum. Tekrardan 4 düzümü örüyorum. 4 tersimi örüyorum. Bu şekilde 4 sırada, yani ilk başlangıç yaptığımız 4 düz 4 ters sırasıyla beraber toplamda 8 sıra örüp
tekrar burgu çalışması için devam ediyoruz örgümüze. 8 sıramızı terslerden saydığımızda ördük. Burgu çalışmamızdan sonra ise 6 sıra, yani burgu çalışmamızı yaptığı sırayla beraber 6 sıra, öncesinde de 2 sıra örmüştük. Yine önden ilmeklerimizi 4 düz 4 ters, arkadan da yine 4 düz 4 ters örerek toplamda 8 sıramızı elde ettik. Şimdi ikinci burgu çalışmamızı yapacağız. Yine düz ilmeklerde. Ne yapıyorduk? Kenardan bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek tersimi örüyorum. 2 ilmek tersimi ördüm. Şimdi yine 4 düz ilmeğimin olduğu yere geldim. İlmeklerimi çıkardım. Sağdaki 2 ilmeğimi sol şişime arkadan, soldaki 2 ilmeğimi sağ şişime önden çaprazlıyorum. Sağdaki 2 ilmeğimi sol şişime alarak örüyorum. 4 düzümü burgu çalışması yaparak örüyorum. Daha sonra sıradaki 4 ilmeğimi örüyorum. Ters olarak. Sonrasında tekrardan düzlerin olduğu yere geliyoruz. Arkadan 2 ilmeğimi aldım. Önden de diğer 2 ilmeğimi aldım. Çaprazladım. İlmeğimizi çıktı. Şöyle 2 ilmeğimizi aldık ve sol şişimize geçirdik. Daha sonra 4 ilmeğimi düz örgü olarak örüp burgu çalışmamızı yapıyoruz. Sonrasında 4 tersimi örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. 4 düzümü, arkadan 2 ilmeğimi aldım. Önden 2 ilmeğimi de alıyorum. Çaprazladım ve 4 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Burgu çalışmalarımızı bu şekilde ilerletiyoruz. İkinci burgu çalışmamızı önden tüm düz ilmeklerimize uyguluyoruz. 4 adet ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Daha sonrasında arkadan ilmeklerimi gördüğüm şekilde 4 düz 4 ters olarak öreceğim. Böylelikle toplamda 10 sıramızı bir burgu çalışması yaptık. İkinci burgu çalışmamızı yapıyoruz. Toplamda 10 sıramızı örmüş olacağız. Ve yine tekrar örgümün ön yüzüne geleceğim. İki burgu çalışmamızı da tamamlamış olduk ve toplamda ilk modelimizde 10 sıramızı şu ters ilmeklerimizden saydığımızda örmüş olduk. Şimdi diğer burgu çalışmalarımıza geçeceğiz ve ilmeklerimizi yer değiştireceğiz. Yani şimdi bu tarafta yaptığımız burgu çalışmasını ters ilmeklerin üstünde yapacağız. Bunun için ilk önce zeminimizi hazırlamalı. Yani buraya düz, buraya ters ilmeklerimizi örmeliyiz. İlk etapta bir ilmek düzümü aldım. 2 ilmek tersim vardı. 2 ilmek tersimi düz örüyorum. Daha sonra 4 tane düz ilmeğim var. 4 tane ters örüyorum. 4 tane tersim var. 4 düz örüyorum. 4 tane düzüm var. Ters örüyorum. Ne yapıyoruz yani? İlmeklerimizi her 10 sırada bir yer değiştireceğiz. Yine 4 düz 4 ters kuralında örüyoruz. Ama bu sefer düzün üstüne ters, tersin üstüne düz şeklinde örüp zeminimizi hazırlıyoruz.
Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Arkada da ilmeklerimi gördüğüm şekilde öreceğim. Yine 404 ters kuralı geçerli ve tekrar ön yüze geldiğimde burgu çalışmasını devam ettireceğim. Arka yüzde de ilmeklerimi yine gördüğüm şekilde örerek tamamladım. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde ilk kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Burgu çalışmalarımı düz ilmeklerde yapıyordum ama burada 2 düz ilmeğim olduğu için onu örüyoruz. Orada burgu çalışması yapılamayacağı için 4 ters ilmeğimi örüyorum. Daha sonra düz ilmeklerimin olduğu yere geldim. Şöyle. Düz ilmeklerimin 4 düz ilmeğimi şişten çıkardım. Şu sol taraftaki şöyle 4 ilmeğimi şişten çıkardım. Düz ilmeklerimi sağ taraftaki 2 ilmeğimi sol şişime arkadan, sol taraftaki 2 ilmeğimi sağ şişime önden burgu çalışmasıyla beraber yapıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi şişe geçirip 4'e tamamlıyorum ve 4 düz ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 4 ters ilmeğimi örüyorum. Sonrasında 4 düz ilmeğimi yine şişimden çıkartıyorum. İlmeklerimi arkadan, sağdaki ilmeklerimi, soldaki 2 ilmeğimi önden çaprazlıyorum. 4 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra yine tekrardan 4 ilmek düzümü örüyorum. Tekrar geliyorum, 4 ilmek düzüm. Arkadan alıyorum. 2 ilmeğimi önden alıyorum. Diğer 2 ilmeğimi çaprazlıyorum ve örüyorum. Daha sonra 4 ters ilmeğimi örüyorum. 400 ilmeğimin olduğu yere geldim ve arka taraftan 2 ilmeğimi, sağdaki 2 ilmeğimi alıyorum. Soldaki 2 ilmeğimi önden alıp çaprazlıyorum ve 4 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra 4 adet ters ilmeğimi örüp tamamlıyorum. Sonrasında öne geliyorum. 4 düz ilmeğim var. 2 ilmeğimi arkadan, sağ taraftaki 2 ilmeğimi alıyorum. Sol taraftaki 2 ilmeğimi alıp çaprazlayıp daha sonra 4 ilmeğimi düz olarak tekrardan örüyorum. Burgu çalışmamız bu şekilde. Yine aynı alt taraftaki gibi yapmış oluyoruz. Şöyle burgu çalışmamızı bu şekilde tamamlayacağız sıramızı. Yine 4 düzümü aynı şekilde çıkartıp burgu çalışması yapıyorum. İlmeklerimin yerlerini değiştirerek burgu çalışmamı yapmış oluyorum. Ne yaptık? 2 sıra ördük. 3. sıramızda burgu çalışmamızı yaptık. Yine 6 sıra daha öreceğiz. Burgu çalışmamızı yaptığımız sırayla beraber toplamda ve daha sonra ikinci burgu çalışmamızı yapacağız. Arkadan ilmeklerimizi yönüne göre örüp yine 10 sıramızı bu kısımda da tamamlayacağız. Şöyle sıra sonuna kadar geleyim. Kısa bir anlatımla devam edeceğiz. İlmeklerimi tamamlayayım burgu çalışması için. 4 tersimi ördüm ve son burgu çalışmamı 400 ilmeğimin üstünde yapıyorum.
4 ters, sondaki 3 ilmeğimde 3 düz olarak ilmeklerimizin yerlerini değiştirdiğimiz için. Ne yaptık? Burgu çalışmamızı tamamladık. Şimdi arkadan da ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde öreceğiz. Toplamda 4 sıra yapmış olacağız. İlk başladığımız zemin sırasıyla beraber bir 4 sıra daha örüp sıramızı 8'e tamamlayacağız. Daha sonra 9. sıramıza geldiğimizde ikinci burgu çalışmamızı yapacağız. Arkadan ilmeklerimizi yönüne göre örüp toplamda alttaki gibi sıra sayımızı 10'a tamamlayacağız. 10'a tamamladıktan sonra yine ilk sırada yaptığımız bir düz, bir ilmeği örmeden aldım, 2 ters, 4 düz, 4 ters diye tekrar ilmeklerimin yerini değiştireceğim. Bu şekilde örgümüz ilerleyecek. Yani her 10 sırada bir ilmeklerimizin yerleri ve burgularımızın yerleri değişmiş olacak. Örneğimiz bu şekilde. Yukarıya doğru istediğimiz boyuta gelene kadar, kol altına kadar ilerletelim. 7 adet burgu çalışmasını kol altı kesimine kadar yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve örgümün, modelimin ön yüzüne geldim. Şimdi artık haroşa ilmeklerimizi öreceğiz ve ayrıca da kesim işlemlerimizi yapacağız. Hem kol altında hem de iç kısımdan kesim işlemlerimizi yapıp devam edeceğiz. En başta kol altı için kesimimizi yapıyoruz. İlk 2 ilmeği şöyle bir alıyorum ve birlikte örüyorum. Daha sonra sıradaki ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonrasında burgu çalışmamın olduğu yerde ilk ilmeğimi düz örüyorum ve ikinci ve üçüncü ilmeğimi bir alıyorum. Daha sonra bir ilmek yine haroşa örüyorum. Aradaki ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Düz olan burgu çalışmasındaki düz olan ilk ilmeğimi haroşa örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte örüyorum. Daha sonra yine haroşalarla devam ediyorum. Yine burgu çalışmamın olduğu yerdeki düz ilmeklere geldim. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte örüyorum. Ve bir ilmek düzümü de yine haroşa örüyorum. Sadece düz ilmeklerimin olduğu yerde kesim işlemlerimizi yapıyoruz. Yine bir ilmek düzümün olduğu yeri ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek yine haroşa ve devam ediyorum. Tekrardan düzümün olduğu yere geliyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte örüyorum haroşa olarak. Kesim işlemi yapıyorum ve tekrar devam ediyorum. Yine düz ilmeklerimin olduğu yere geldim. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte ördüm. Haroşalarıma devam ediyorum. Sıradaki tüm ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar düzün olduğu yere geldim. Düz ilmeklerimin olduğu yere ilk ilmeğimi ördüm haroşa. İkinci, üçüncü ilmeğimi birlikte aldım. Ve sıradaki ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra aradaki ilmeklerimi de yine haroşa örüyorum. Yine düzümün olduğu yere geldim. Hep düz ilmeklerimin ikinci ve üçüncü ilmeğini birlikte örüyorum. Ve bütün ilmeklerimi haroşa olarak devam ediyorum.
En sonda da ilk başta yaptığımız gibi iki ilmeğimizi bir almıştık. En sonda da yine iki ilmeğimizi bir alarak örüyoruz ve kol altı kesimimizi yapıyoruz. Ve daha sonra arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafta ise ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra tüm ilmeklerimi herhangi bir kesim işlemi yapmadan örüyorum. Haroşa olarak örüyorum. Ben haroşa ilmeklerimi düzden yapıyorum. Sizler eğer tersten örüyorsanız o şekilde de tamamlayabilirsiniz. Sıra sonuna kadar ilerleyip ilmeklerimizi haroşa örelim. İlmeklerimi arka tarafta haroşa olarak ördüm ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzde kenarda şimdi iki ilmeğimi bir örüp birlikte örüp keseceğiz. İki ilmeğimizi bir ördük. Daha sonra ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Sıra başında iki ilmeğimizi bir örüp kol altında kesimimizi yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda da yine iki ilmeğimizi bir alıp kol altı kesimimizi diğer tarafta da sıra sonunda da yapmış olacağız. İlmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Sıranın sonuna kadar örmeye ilmeklerimi devam ediyorum. Bir önceki sırada her iki tarafta da yine kol altı kesimimizi yapmıştık ve aralarda da 10 ilmeğimizi kesmiştik. Burgu çalışmamızdaki ilmeklerimizi düz ilmeklerden kese kese ilerlemiştik. Sıra sonuna yaklaşmaktayım. Sonda 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi de birlikte örüyorum ve kesimimi yapmış oluyorum. Ve böylelikle kol altında ikinci kez kesimimizi tamamlamış oluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi yukarıya doğru haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Ön yüzde sağda ve solda, yani sıranın başında ve sonunda iki ilmeğimizi bir alarak devam edeceğiz kol altı kesimlerimize. Haroşa ilmeklerimizi öreceğiz. Sadece bu işlemimizi ön yüzde yapacağız. Arkada herhangi bir işlem yapmayacağız. Haroşa ilmeklerimizi örüp tamamlayacağız. Ve toplamda 7 kez kesim yapıp örgümüze devam edeceğiz. Kol altımıza kesim çalışması yapmaya başladıktan sonra toplamda 7'şer ilmek her iki taraftan kestik ve toplam kestiğimiz ilmek sayısı 14 ilmek oldu. Ve ilmeklerimizi hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 ilmeğe kadar düşürmüş olduk. Ve şurada da haroşa kısımlarımızı örmeye başladıktan sonra da 7 diş haroşa sırası ördük. Ve ön yüze geldik. Şimdi bundan sonra herhangi bir kesim işlemi yapmadan 7 diş haroşa sırası daha örüp toplam haroşalarımızı 14 dişe tamamlıyoruz. Daha sonra yaka kesimimizi yapacağız. 58 ilmeğimizi 14 diş haroşa sırası örüp tamamladım. Ve şimdi yaka kesimini yapacağız birlikte. Şimdi ilk başta omuz kısmında 17 ilmek öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi örüyorum
ve 17 ilmek haroşa olarak örüp daha sonra yaka kesimine geliyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmeği kestik. Şimdi 17 ilmeği ördük. Şimdi keseceğiz. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatarak kestim. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatarak kestim. Yakadaki ilmeklerimizi sıradaki ilmeğimizi örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatarak geçiriyoruz ve kesim çalışmamızı bu şekilde yapmış oluyoruz. Ve toplam 24 ilmeğimizi yaka kısmında keseceğiz. Omuz kısmında 17 ilmeğimi ördüm. Yaka kısmında ise 24 ilmeğimi kesiyorum. ...17 ilmek diğer tarafta kalana kadar ilmeklerimi kesiyorum. Şimdi diğer tarafı da sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 5 ilmek daha keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi hemen sayalım tekrardan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Şişimdeki ilmekle beraber 17 ilmek. Ve 17 ilmeğimi haroşa olarak örüp tamamlıyorum. Ve böylelikle yakadaki kesim işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Her iki omuzda da 17 ilmeğimiz kalmış oluyor. Şöyle bu şekilde. Şimdi örmeye devam ediyoruz. İlk önce ipimizin olduğu taraftaki haroşa ilmeklerimizi yukarıya doğru örüyoruz. Ve şu dip kısımdan saydığımızda yukarıya doğru 27 diş haroşa sırası elde ediyoruz. Yani 14 diş örmüştük. 13 diş daha örerek tamamlayacağız. Daha sonra örgümün ters tarafına geleceğim. Diğer omuzum için burada bir ip takacağız. Daha sonra ters taraftan haroşalarımı örmeye başlayacağım. Ön yüze geleceğim. Yine tekrar haroşa örmeye devam edeceğim. Ve toplamda yine burayı da diğer taraf gibi 27 diş haroşa sırasına tamamlayıp ilmeklerimizi her iki tarafta da örerek kesim tekniğiyle beraber kapatacağız. Ve böylelikle ön parçamızı da tamamlamış olacağız. Sonrasında ise bu parçamızı tamamladıktan sonra arka parçamızla devam edeceğiz. Ön parçamızın her iki omuz kısmını da örüp tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şurası saydığımızda 27 diş, bu tarafı da saydığımızda 27 diş haroşa sırası elde ettik. Şimdi bu parçamızı kaldıralım. Şimdi arka parçamızı yapmaya başlayalım. Ben daha öncesinde arka parçamızı hazırladım. Çünkü hem ön hem arka parçamız aynı başlangıç olduğu için yine aynı ilmekle başladım. Ön parçamızda başladığı gibi lastik kısmımızı ördükten sonra burgu çalışmalarımızı yapmaya başladık. Toplamda 2, 4, 6, 7 burgu çalışmamızı yaptık. Sonrasında hem düz ilmeklerde kesimimizi hem kol altı ilk kesimlerimizi yapıp tamamladık. Daha sonra her iki taraftan 7 adet kesimimizi yapıp sonrasında ilk haroşa kısmından saydığımızda 27 diş haroşa sırası ördük.
Arka tarafta herhangi bir yaka kesimi yapmayacağız. Direkt omuzlardaki kesim çalışmalarımızı yapacağız. Bunun için de yine ön kısımda yaptığımız gibi ilk 17 ilmeğimi örüyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmeğimi ördüm. Aradaki ilmeklerimi keseceğim. 2 ilmek daha ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Yine sıradaki ilmeği ördüm. Aynı işlemi uyguladım. Sıradaki ilmeği ördüm. Aynı şekilde kesim çalışmamı yaptım. Bu şekilde toplam 24 ilmeğimi kesip diğer tarafta da yine aynı şekilde 17 ilmeğimi bırakacağım. Her iki tarafta da 17 ilmeğimizi bırakıp daha sonra her iki tarafta da düğmeliklerimizi yapacağız. İlerletiyorum kesimimi. İlmeklerimi kesiyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatarak kesim çalışmamı yapıyorum. Bir iki ilmek daha kestikten sonra kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bir ilmek daha keseceğim. Ve böylelikle iki omuz kısmındaki ilmek sayımı aynı ilmek sayısına indireceğim. Toplam 17 ilmeğimiz kaldı. Her iki tarafta da örüp tamamlayacağım. Omuz kısmımı tamamladım. Her iki omuz kısmımı da kesim işlemimizi tamamladık ve şimdi arka tarafta omuz kısmımızı örmeye devam edeceğiz. Şimdi düğme iliklerimizi açacağız. İlk önce bir omuzumuzu öreceğiz. Daha sonra diğer omuzumuzun örümüne devam edeceğiz. İlk ipimizin kaldığı taraftaki ilmeklerimizi örüyoruz. 17 ilmeğimizi 3 diş haroşa sırası örüyorum. Daha sonra düğme iliğimiz için modelimize, örgümüze devam edeceğiz. 3 dişimi öreyim. Şimdi omuz kısmında 3 diş haroşa sıramızı ördük ve şimdi iliklerimizi ayarlayacağız, düğme iliklerimizi. 2 adet düğme iliği yapacağız. İlk önce ilk 4 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Daha sonra kesim yapıyoruz. 2 ilmeğimizi bir örüyoruz. Bir doluyoruz ve 5 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonrasında yine bir doluyoruz. Daha sonra yine kesiyoruz. 2 ilmeğimizi bir örüyoruz. Ve 4 ilmek daha örüyoruz. Sonrasında ilk düğmeliklerimizi açtık. Yani her iki tarafta da 2 düğmeliği açtık. Arka tarafta şimdi ilmeklerimizi öreceğiz. İlmeklerimizi haroşa örgü olarak yine örmeye devam edeceğiz. Doladığım ilmekleri de yine aynı şekilde örüyorum.
Bu şekilde de 3 diş haroşa sırası daha öreceğim. Düğme iliğimizi yaptıktan sonra da 3 diş, yapmadan önce de 3 diş haroşa sırası öreceğim. Ve bu şekilde omuz kısmımızı tamamlamış olacağız. Hemen tamamlayayım. Kesim işlemimi de yapıp geleyim. Omuz kısmımızı tamamladım. Düğme iliğimizden sonra 3 diş haroşa sırası örüp daha sonra ilmeklerimin tamamını tek seferde örerek kesim tekniğiyle beraber kapattım. Şimdi diğer omuzumuzu tamamlayacağız. Diğer omuzu da ön taraftan ilmeklerimizi örmüştük. Arka taraftan ipimizi bağlayacağız. Şöyle ve örmeye başlayacağız. Yine 17 ilmeğimi öreceğim. Daha sonrasında bunu 3 dişle tamamlayacağım. Sonra aynı sırada 2 düğme iliği yapacağız. Sonrasında düğme iliklerimizi yaptıktan sonra da 3 diş haroşa sırası daha örüp bu şekilde diğer omuzumu da tamamlamış olacağım. Böylelikle hem ön hem arka parçamızı tamamlamış olacağım. Omuz kısmında da her iki tarafta da 2 dişer düğme olmuş olacak. Ön kısma düğmelerimizi dikip modelimizi tamamlayacağız. Süveterimizi, yan dikişlerimizi yaptıktan sonra tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi kol altının olduğu kısma kadar dikişlerimizi karşılıklı getirerek yaptık her iki tarafta. Ve yine yukarıki tarafta düğmelerimizi ön parçaya diktik ve daha sonra gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Süveterimiz çok güzel oldu. Sizler de bebekleriniz için rahatlıkla, kolaylıkla videomu izledikten sonra yapabilirsiniz. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.